Şimdi kainatta muazzam bir bütün var ve bu bütünler içerisinde kıymet verilen ne varsa hayatın hatırı için kıymet verilmiştir. Koskocaman bir saray yaptınız, içinde hayat yok. Bir işe yarar mı? Harabe hükmünde. Ama ufak bir harabe yaptınız, onun içerisinde insan var, o harabe değerleniyor. Demek ki kainatın umumuna kıymet veren bir şey var. Nedir o? Hayat. Şimdi burada hayatın bir şeyini anlamanız lazım. Şu su sadece burayla alakadar ama hayat öyle değil. Kainatın tamamıyla alakadar. Peki sadece insan hayatı mı kainatın tamamıyla alakadar? Arının hayatı da kainatın tamamıyla alakadar mı? Alakadar. Filan kes bilmediğimiz yerden bir yıldız yörüngeden şaşsa o arı da vazifesini yapamaz. Demek ki bir arının da içine hayat girse kainatın tamamıyla alakadar. İşte buna camiyet deniyor. Şimdi şuraya koskocaman bir dağ koysam, dağın alakadar olma yeri sadece kendi alanıyla ilgilidir. Bir kuş o dağda geçse kuşun camiyeti, alaka düzeyi dağdan daha fazladır. Çünkü dala da konar. Gider bulutla da bir alaka kurar. Gider yerin altında bir böcek yer, onunla da bir alaka kurar. Ama kuş o dağın içerisindeki sanatı idrak edemez. İşte bir insan o dağın tamamında gezebilir, bir de onun sanatına nüfuz edebilir. O dağın içindeki madenlerle alaka kurabilir. Dağın üstündeki meyvelerle, çiçeklerle, hayvanlarla, bitkilerle bir alaka kurabilir. Demek ki bir kuşun camiyeti dağdan daha büyüktür. Bir insanın camiyeti de kuştan daha büyüktür. Ama anlamamız gereken şurası. İçine hayat giren her şeyin bir camiyeti vardır. Tekrar edeyim, dağın camiyeti kendisi kadardır. Kendisinden başka bir şeyin varlığı ve yokluğuyla bir alaka kurmaz. Kuşun camiyeti daha geniş, insanın camiyeti ondan da geniştir. Kuş yan ormanda bir kuşun başına ne gelmiş? Bununla bir alaka kurmaz. Ama biz Afrika'daki bir insanın başına bir hal gelse üzülürüz. Demek ki bizim camiyetimiz kuşun camiyetinden de daha geniş. Şimdi bize bu camiyet özelliğini sağlayan şey nedir biliyor musunuz? Hayattır. Hayat neyin içine girerse girsin, o hayat sahibi farkında olsun veyahut olmasın. Kainatın bütünüyle bir alaka kurar. Buyurun bu alakaların ayrıntısına birlikte inelim. Bismihi Subhanehu. 30. lema, İsmi Hay, 5. remiz. Hem hayatın 16. hassasında değilmiş ki, hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Cüz ise kül gibi, cüz'iye dahi külli gibi bir camiyet verir. Hayat girdiğinde ne veriyor? Camiyet. Yani kainat ile alaka veriyor. Şimdi telefonu normal olarak eline aldığında bir metal parçası. Ama içine sim kartı taktığın anda bütün dünyayla bir rabıtası var. Bir bağı var. Doğru mu? Afrika'yı da arar, Amerika'yı da arar, sizin köyü de arar, anneni de arar, atanı da arar, öteni de arar. Şimdi işte hayat. Yani burada hayattan murat ruh diyebiliriz belki. Ruh da aynen öyle. Ruh benden çıktığında şu cesedimin kainatla hiçbir ilişkisi yok. Ama telefona giren sim kart gibi ruh benim içime girdiği anda bütün kainatla alaka kuruyorum. Şimdi annem benim ilgi alanıma giriyor mu? Giriyor. Filan kes yerde türü bitmekte olan bir balinaya da üzülüyor muyum? Üzülüyorum. Ta filan kes bir yıldız sönüp kayacak da filan kes bir yere çarpacak denilse o yıldızla da bir alaka kuruyor muyum? Kuruyorum. Ozon tabakası zarar görüyor denilse ozon tabakasıyla da bir alaka kuruyor muyum? Kuruyorum. Benim kainatın tamamıyla bu alaka kurmamı sağlayan camiyet sırrının sebebi nedir? Hayattır. Bakın bizim birbirimize bir muhabbetimiz var. Birbirimizle bir alaka kurduk. Hatta ortak dualar kurduk. Bunlardan ötürü şu an burada toplandık. İşte bizim bu alakamızı kurmada esas temel gerekçemiz ve sebebimiz hayat sahibi olmamız. Yani hayatta öyle bir şey var ki irtibatı sağlıyor. Kainat yaratılsa, süslense, bezense ama içine hayatlar hiçbir şey konulmasa anlam ifade eder mi? Bir anlam ifade etmez. Küçücük bir arıdan hayatı çıkarsak, güneş artık arı için önemli midir? Değildir. Isı, ışık, bulut, gezegenler hiçbirisi önemli değildir. Çünkü artık arıya lazım değildir. Demek ki arı ile kainat arasında
irtibatı sağlayan şey arıdaki hayattır. Şöyle diyebiliriz o zaman değil mi? Allah Azze ve Celle koskoca güneşi arının hayatına istihdam etmiş. Arı o güneşin varlığı ile, bulutların, yağmurların, ormanların, çiçeklerin, böceklerin varlığı ile kendisine vahyedilen vazifeyi yapmaktadır. Hiç arının bilmediği bir yıldız zerre kadar kayacak olsa, bütün gezegenlerin, güneş sisteminin düzenini bozacak olsa, o zaman anlarsın ki o arının o hiç bilmediği yıldızla da bir alakası var. Peki bu alakayı, bu bağlantıyı, bu rabıtayı ne sağlıyor? Hayat sağlıyor. Arıdaki hayat bütün kainatla bağlantı kuruyor muydu? Evet. O zaman şunu dememiz lazım. O arıya kainatla alaka kurduran hayatı kim veriyorsa kainatı da onun veriyor olması lazım. Çünkü hayatın harfi harfine işine yarıyor. Şimdi arıya bir hayat veriliyor, vahyediliyor, üfleniyor. Bir bakıyorsun o arı kainatın diğer argümanlarını kullanıyor. Yıldız dahil, güneş dahil, çiçek dahil, polen dahil. O zaman ben burada bir bilinç ararım. O hayatı veren hayattan sonra bu kainatı da bu kadar muntazam kullanacağını bilmiş ki kainatı da vermiş. Hayatta o zaman muazzam bir tevhid mührü var. Yani hayatın perdesini kaldırdığında altında ilk göreceğin şey ne biliyor musunuz? Allah'ın var ve bir oluş. Çünkü hayat kainatla mükemmel düzenli bir ilişki kuruyorsa eğer anlarım ki hayatı veren kainatı da vermiş ki arasındaki düzeni koymuş. Evet. Hayatın öyle bir camiyeti var. Anladık mı camiyeti? Adeta umum kainata tecelli eden ekser Esma-i Hüsna'yı kendinde gösteren bir cami ayine-i ehadiyettir. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Öyle oldu mu? Arı ne oldu az önce? Küçük bir alem oldu. Ne belli? Bütün alemle ilişkisinden belli. Telefona sim kart girdiğinde telefon ne oldu? Küçük bir dünya oldu. Ne belli? Bütün dünyayla ilişki kurabilmesinden belli. Bakın küçücük arının o cesetine hayat girdiği anda arıyı ne yaptı? Küçük bir alem hükmüne getirdi. Muazzam bir şey. Adeta kainat şeceresinin bir nevi fihristesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Bak şimdi koca dağ yerinde duruyor. Ama arı uçuyor. Bak küçücük arı. Nesli devam ediyor. Kendisine emredilen vazifeyi yapıyor. Allah Allah, koskocaman dağ yerinde duruyor ama. Bu alakayı o arıya kurduran hayat oluyor. Ama bakın bu alakanın altında bir sır daha var. Bu alakayı kurduran rububiyet kimse, bu alakayı kurduran yasalar kiminse şunu da demek istiyor aynı zamanda. Bir arıyla kainatı bağlamışsam kopukluk kabul etmem. Ne demek bu biliyor musunuz? Güneş başkasının olamaz. Bak o arıyla güneşin alakasını anladın mı? Anladık ya Rab. O zaman güneş başkasının olamaz. O yapraklar başkasının olamaz. Graviyen kuvveti başkasının olamaz. Gezegenler, yıldızlar başkasının olamaz. Denizler, sular başkasının olamaz. Çünkü arıyla kainat arasında mutlaka bir korelasyon var. Bir bağlantı var. Öyle ya da böyle. Madem böyle ince ince bir bağlantı yaratılmışsa bunun altında bir de sır var. Bu arının içine hayat girince kainatla alakası varsa ben bu alaka içerisinde tecezzi yani kopukluk kabul etmem. Bak muazzam bir intizam var. Nasıl ki bir çekirdek onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir. Çekirdek ancak o sonu görebilen, yaratabilen, meyvesini, meyvesinin üstündeki rengini, içindeki vitamini, ağacın dalını, yaprağını, budağını verebilen birinin eseri olabilir. Evet. Öyle de en küçük bir zihayatı halk eden elbette umum kainatın halıkıdır. O zihayat, o arı da kainatın çekirdeği oldu. Hayat girince çünkü arı kainatla alakadar oldu. Bakın kainatın çalışmasındaki ritmi, yani o müziği duyabilirsek, kainattaki her şeyin birbirine merbut olduğunu görürüz. Ya iki yaprak arasında incecik ağ örmüş bir örümceği görüyorsun. O örümceğin ağı, kendisi, beslendiği, yer çekimi, güneşi, gündüzü, gecesi her birisine baktığında gözle görülemeyecek incelik olan o örümceğin ipiyle kainat arasındaki alakayı görüyorsun. Ve diyorsun ki şu koskocaman elle tutulmaz kainatı kim yarattıysa şu elimle tutup kopacak ipliği de ancak o yaratmıştır diyorsun. Çünkü alakası tamamen muntazam bir alakası var. Şimdi ufak bir ayrıntı konuya girmem lazım.
Kainatta gördüğünüz gibi hayatın üzerinde bir tevhid mührü var. Tekrar edeyim bazı cümleleri. Arıyı yaratan kimse kainatı da o elinde tutuyor demektir. Şimdi baktığınızda bununla birlikte kainatın tamamında bir de düzen yani intizam söz konusudur. Yaratıcıyı inkar eden kimileri kainatta bir düzenin değil de kaosun yani bir karmaşıklığın olduğunu öngörürler ve derler ki yani yarın bir gün ne olacağı belli olmaz. Kainatta bir kaos var, o da olabilir, şu da olabilir derler. Şimdi normalde bir çekirdeğin kayısı vermesini hızlı çekim incelersek şunu görürüz. Yağmur var, toprak var, güneş var, en son ne var? Kayısı var. Şimdi bunu birileri bize açıkladığında şu olayın ancak bize sıralamasını açıklayabilirler. Önce yağmur, önce toprak, önce çekirdek, sonra meyve diye bir sıralama açıklayabilirler. Ama alakasız bir çekirdekten içinde ne olduğu yani kırıyorsun içi de kendisi gibi böyle kömür gibi bir şey çıkıyor yani. Alakasız bir çekirdekten böyle şerbetli bir kayısının, şeftalinin çıkmasının nedenini yani niye arkadaş yani toprak gömdüğünde kayısıyı veriyor ama neden? Nedenini açıklamak için ancak vahiy ile ilişki kurmak lazım. Evrendeki düzene baktığınızda birbirinden bağımsız parçalar belirli bir kural ile hareket ettiğini göreceksiniz. Şimdi suyu ele almışlar. Bakmışlar her seferinde 2 hidrojen, 1 oksijen çıkmış. Sizce bunu formülize etmek için dünyadaki bütün suları incelemişler midir? Hayır canım. Bir deney daha. Daha sonra bir genelleme yaparaktan bunu formülize etmişlerdir ve demişlerdir ki ben 2 hidrojenle 1 oksijenin yan yana gelmesi ve birlikteliğine hep inanmışım, hep güvenmişimdir. Bunlar hep evlenmişlerdir. O yüzden dünyada hangi suyu avucunuza alırsanız alın 2 hidrojen 1 oksijendir. Şimdi bakın şu genellemeyi yapabilmek için yeryüzünde belli bir ritim olması lazım. Suyun kendi içinde birbirinden bağımsız parçacıklar arasında bir kaos olsa her seferinde 2 hidrojen 1 oksijenden suyun çıkmaması gerekirdi. Aynı düzen fotosentez için de geçerli. Aynı düzen suyun donması için de geçerli. Şimdi biz şu soruyu soralım tekrar. Bunlar sıralı bir şekilde vücuda geliyor. Birileri de bunu formülize ediyor. Doğru mu? Tamam şu soruyu sorsak. İyi de neden birbirini tanımayan parçacıklar aynı kuralla hareket ediyorlar desek? Onlar da bize dese ki ya ama bu işte formül yani formüle uyuyorlar dese bu dogma olmaz mı? Nedenini açıklayan bir sebebe ihtiyacımız var. Arı o balı neden veriyor bu kadar? Kainatla alakası olan o arı. Şimdi fosillerin kaç yıllık olduğunu hesaplamak istersek eğer yine neye güvenmemiz lazım biliyor musunuz? Elementlerin bir düzen içerisinde değiştiğine inanmamız lazım yine. Karbon 14 diye bir test var. Duymuş muydunuz? Karbonun biz belli bir yarı ömrü olduğuna çok güveniyoruz. O kadar güveniyoruz ki onu biz zaman skalasına dizmişiz. Karbon 14'ün formülüyle bir yarısının azot atomu ve beta ışıması olarak gittiğini biliyoruz biz. Ve bu şekilde de birçok şeyin kaç yıllık olduğunu biliyoruz. Karbonun yarılanma ömründen onun üstündeki karbonun yarılanma ömrüne bakaraktan bu eser 1000 yıllıktır diyebiliyoruz. Bu fosil 2000 yıllıktır diyebiliyoruz. Şimdi senin böyle bir hesabı yapabilmen için karbonun her sefer o kadar yarılandığına güvenmen lazım. Bunun içinde bu elementlerin seni bilmez, beni bilmez, dünyayı bilmez, fosili bilmez. Bu elementlerin mutlaka bir düzen içinde hareket ettiğini görmen icap etmektedir. Yani ortada bir kaos olsaydı eğer karbon atomu bu yıl hiç iyi bir zaman dilimi geçirmedim. Stresliyim, ailemle de kavgalıyım biraz. Bu yıl 3 ayda yarılanacağım deyip bize trip atabilirdi. Değil mi? Ama elementler içerisinde böyle bir şey söz konusu mu? Değil. Demek ki baktığında kainatta muntazam bir nizam söz konusu. Bizim kütle çekim yasası, momentumun korunumuna kadar ne konuşursak konuşalım her birisi için aynı düzenler söz konusu. Hatta biz bu düzenlere güvendiğimizden dolayı telefon üretimine geçmiş bulunmaktayız. Yani bugün bir telefon çalışıyorsa yine bu düzenler ile çalışmaktadır. Eğer düzen değil, yeryüzünde kaos hakim olsaydı bizim az önce söylediğimiz formülleri oluşturmamız asla mümkün olmazdı. Yine aynı soruyu soralım. Birbirinden bağımsız sayamayacağımız kadar elementler, parçacıklar neden ve nasıl aynı kurala tabi olarak devam ediyorlar? İşte bu sorunun bizim cevabını bulmamız lazım. Acaba bu elementler kendileri bunu yapabilecek özelliklere sahip mi? Değillerse
bütün elementleri yöneten ve bunu yapabilecek özelliklere sahip birisini aramamız gerekmez mi? Bu soruların cevabını akıl, vahiy ile beslenmeden bulmasının hiçbir imkanı yok. Bir örnek daha verelim şu kaos meselesine. Bazen fabrikaların yanından geçeriz. Fabrika bacasından bir duman çıkar değil mi? Veyahut bir şelalenin yanından geçersin, o su akar değil mi? Gözle zahiren baktığında kaotik bir görüntü var. Şunu bir saate çevirsem tık 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 bir düzen devam ediyor değil mi? Peki fabrikanın bacasındaki dumanda böyle bir düzen görebiliyor musun? Göremiyorsun yani. Zahiren baktığında ne var? Kaotik bir durum var. Ama o duman atomu atomuna, kainattaki az önce o güvendik ve inandık dediğimiz yasalara bağlı olarak hareket ettiğinden dolayı bir insan o yasaların tamamını eline alıp hesaplayabilecek olsa o dumanın 5 saniye sonra hangi hareketle büküleceğini de hesaplayabilir. Yani baktığında zahiren hesaplayamadığımız için kaotik gibi gözüken o duman veyahut şelalenin o suyu aslında kainattaki aynı yasalara uymaktadır. Enerjinin korunumu yasasına, kütle çekimi yasasına, eylemsizlik yasasına, ısı, sıcaklık, basınç, ilahir aklınıza gelebilecek bütün yeryüzündeki kanunlara uyduğundan biri bunlara hakim olsa o dumanın bile 5 saniye sonra hangi ritimle dönebileceğini hesaplayabilir. Yani baktığında yeryüzünde ben kafama göre takılıyorum diyebilen hiçbir mesele söz konusu değildir. Hepsi mutlak bir ritme, mutlak bir düzene bağlıdır. Bakın Mülk suresi 4. ayette ne diyor? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Az önce onu yaptık değil mi? Tefekkür ettik. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer diyor. Allah Allah. Olayı görüyor musunuz? Bütün kainata bir kusur bulmak için bak ama bulamayacaksın. Çünkü kainatta Allah'ın iradesi dışarısında hareket edebilen kaotik yapıda hiçbir şey söz konusu değildir. Şimdi bazen birileri aslında kainat kaotik diyor yani. Bakmayın onların bu şekilde dediğine. Onlar düzene ne kadar inanıyor biliyor musunuz? Senden benden daha fazla inanıyor. Hatta o kadar inanıyor ki mucizeyi bile düzen dışı diye inkar ediyorlar. Bir ayın 2'ye yarılması. Olur mu canım ya, bu düzen dışı bir olay diye senden benden çok düzene inandıklarından dolayı mucizeyi bile kabul etmeyip inkar ediyorlar. Bunun altında tabii bakış açısı olarak bizden bir farklılık var. Nedir? Yasaları ilahlaştırma veyahut putlaştırma gibi bir hadise söz konusu. Orada da şu cümle bizim imdadımıza yetişmesi lazım. Yasa iş yapmaz. Şurada çay içmek yasaktır diye bir tabela asılı olsa, ben de o tabelanın karşısında defalarca çay içsem, tabela gelip bana ceza yazamaz. Mutlaka ona yaptırım yapabilecek bir kudret lazım. Kainatta cari olan, geçerli olan yasaların da iş yapması söz konusu değil. Mutlaka o yasaların arkasında o işleri görebilecek bir güç, bir irade, bir hayat sahibi olmak zorundadır. Şimdi bu düzen içerisinde rol oynayan muazzam bir şey daha var. Ona da değinelim. Bugünkü ana konumuz hayat. Sizce hayatta bir düzen içerisinde mi gidiyor yoksa bir kaotik ritmi mi var hayatın? Düzen değil mi? Eğer hayat düzen içerisinde gitmeseydi de kaotik bir ritmi olsaydı ne olurdu? Bakın yemek yiyorsun, bir besin oluyor, bir olmuyor. Mesela bir hafta böyle vücut kafasına göre davranıyor. Yemediğin şey kalmamış. Tantuni demezsek dersin hakkı olmaz değil mi? Tantuniler, ciğerler, kebaplar yemiş ama besin olmuyor, enerji olmuyor bir türlü. Hücreye inmiyor, mitokondriye yani enerji santraline inmiyor. Ya bunlarda enerji yapmayacağım diyor. Ne olurdu o zaman? Diğer günler peki havadan enerji alsa bazıları öyledir değil mi? Nefes çekse yarar 140 kilo olur yani. Öyle arkadaşlar da. Şimdi demek ki hayatın içeriklerine baktığında, argümanlarına baktığında bir düzen içerisinde devam ediyor. Ya da şöyle olsaydı hayat, bir insanı şuradan alsan 500 tane kurşun sıksan ölür herhalde değil mi? Yani bir kurşuna hani ya buradan mı girdi buradan, tamam 500 tane sıkalım yani. O adam ölür. Şimdi bir gün silah sıkıyorsun ölüyor, bir gün silah sıkıyorsun ölmüyor. Nasıl olacak? Şimdi baktığında hayatın tamamında bir düzen söz konusu. Ama bu düzenin sebebi de hayatın devam edebilmesi. Şimdi bakın bu düzen içerisinde ne oluyor biliyor musunuz? Bir deveyi inceliyorsun. Allah Allah, toynak yapısı kumda batmamak üzere. Kirpik yapısı çöl fırtınalarıyla çok alakalı. Ağzında geviş getirebilecek ağız yapısı o dikenli dallardan tam bitki yiyebilecek şekilde. Dizlerinin nasırı çölün sıcağına dayanıklı. Üstündeki hörgüçleri tam su deposu olacak şekilde. Sen şimdi buna tam şaşıracaksın, hayret edeceksin. Ya Allah Allah, bu atomlar, elementler bunu neden, nasıl yapacağını bilemez deyip
Tam şaşıracaksan biri çıkıp gelip diyor ki ya şaşıracak ne var canım ya? DNA'sı böyle oldu onun diyor. Ne oluyor? Bütün hayretin kursağında kalıyor. Tam aksine bunlar var ya bizim hayret edip her gün hayretimizi daha fazla açacak meseleler. Bir su damlasından çölün yapısına bu kadar uyumlu, bu kadar düzenli bir devenin oluşmasına biz hayret edersek kim bu deveyi buraya koydu diye araştırmaya başlarız. Bizim o araştırmalarımızda Rabbimizi tanımaya başlarız ve buna marifet denir. Onu tanıdıkça onu sevmeye başlarsın ve buna muhabbet denir. Ardından nasıl teşekkür edeceğini bilemezsin. Buna da secde denir, secde. Yani bugün insanların Rablerine gidip ya Rab teşekkür ediyorum, hamdolsun, şükür olsun diye gidememelerinin bir sebebi de ne biliyor musun? Kainatı sıradan görmeleri ya. Çok ilginç bir şey değil mi? Ya o devenin nasırları, o çekirdeğin, o bir damla suyun içine nasıl sığmış ya? Devenin toynağı oranın neresinde var? Yani nasıl oluşmuş öyle bir şey? Bir damla sudan o devenin toynağı nasıl çıkmış ya? O esma nasıl tecelli etmiş oraya? Deveyi o hale nasıl getirmiş? Sen tam şaşırıp Rabbinle irtibat kuracakken ki hayatın verilme sebebi bu. Bu hayat neden kainatla alakalı veriliyor? Kainatın tamamına bak. Kainatın yaratanı tanı diye bu kadar ayrıntılı veriliyor. Dağın böyle bir mükellefiyeti var mı? O yüzden dağda hayatın olmasının da gereği yok. İnsanda bu camiyet var mı? Deveyle alakadarım. Penguenlerle alakadarım. Kainatla alakadarım. Neden? Her birisinin o muazzam yaratılışına bak. Bir daha bak. Defalarca bak. Şaşır, hayret et. Git Rabbini bul. Hangi sanatkar bunu böyle yaratmış diye. Şimdi bizim bu hayretimizi elimizden aldıklarında asıl Allah'la irtibatımız elinden alınmış oluyor. O yüzden bir cümle hatırlatmak istiyorum. Üstad Hazretleri diyor ki, ülfeti yani alışkanlığı, sıradanlığı ilim telakki ettiler diyor. Yani bunları açıklamayı, DNA'nın şu şekilde işlenmesi, bölünmesi sonucunda işte deve bu şekilde ortaya çıkmıştır diye. Bunu sıradan anlatmak ilim değil, cehaletin ta kendisidir. Kainatta şaşırılacak meseleleri sıradan, basit anlatmak ilim değil, cehaletin bir örneğidir. Madem o kadar kolay sen yap. Ya DNA'da yazılı canım. Tam sen yaz. Ya madem sen yapamıyorsun şaşıracaksın o zaman yani. Kim yapmış bunu diyeceksin. Şimdi mesela birisi hayale gelse, şaşırsa böyle. Aa nasıl mimari? İnşallah İstanbul'daki hayale gelirler ona da şaşırırlar. Allah nasip eder de. Ya şaşırsa böyle hayret etse ya bu nasıl mimari proje falan. Biri de çıkıp dese ki dur ya bunun projesi burada. Şu mu demek yani? Ben projeyi attım, proje kendi kendine mi oldu demek? Mimar ne oldu? Çalışan işçiler ne oldu? Mal veren yapı denetimciler ne oldu? Kaloriferciler ne oldu? Kaloriferciler. Ne oldu bunlar? Şimdi abes bir durum var ortada. Nasıl o proje bu binayı yapmaya muktedir değilse DNA dediğinde devenin projesidir. Yani yazıp çizip içine koymuşlar. O da o deveyi yapmaya muktedir değildir. Olamaz. Proje bu nasıl burayı yapamaz İsmail? Bir DNA da bir deveyi yapamazsa benim şaşırıp hayret etmem lazım. Proje burayı yapamaz, projelerle burası yapılır. Yasa yaprağı düşüremez, yasalar ile yaprak düşürülür. DNA deveyi yapamaz, DNA ile deve yapılır. Olaya bu pencereden baktığımızda şaşıracak çok olay var. Günlük ortalama 300 bin doğum oluyor. Ve bu doğumun her birisi olması gerektiği gibi. Göz var, burun var, ağız var. Allah'ın faili muhtar olduğunu tanıttırmak için yarattığı istisnaları harici tutuyorum. Baktığında her birisi olması gerektiği gibi değil mi? Göz var, kainatta göreceğin alakalı şeyler var. Burun var, kainatta koklayacağın şeyler var. Dil var, kainatta tadacağın şey var. Şimdi baktığında demek ki hem muazzam bir düzen görüyorsun hem de senin yaratılışındaki hayatın kainatla alakasını görüyorsun. Sürekli bunlar böyle oluyor diye tesiri anneye, babaya, DNA'ya vermek ise tamamen zulümdür, başka bir şey değildir. Şimdi mesela beni dinleyecekler. Benim sesim telefonun hoparlöründen çıkacak. Sesi hoparlör mü veriyor? Olur mu canım? Ben burada konuşmasam hoparlör ne söyleyecek değil mi? Ya da mesela açacaklar telefonda, televizyonda izleyecekler bunu. O beni tamamen ekran mı yapıyor? Hayır canım ben yapmışım, olmuşum ki ondan sonra ekran beni çekecek değil mi? Şimdi sesi hoparlöre verse, görüntüyü ekrana verse bana zulüm olmaz mı? Olur değil mi? Aynı şekilde bunları da vereceğimiz yeri bilmezsek zulüm olur. Devam edelim mi? İşte bu hayat, bu camiyetiyle en gizli bir sırrı ehadiyeti kendinde gösterir. Yani nasıl ki azametli güneş ziyasıyla ve 7 rengiyle ve aksiyle güneşe mukabil olan her bir katre suda ve her bir cam zerresinde bulunuyor. Şurada elimde bir su olsa, güneşe tutsam, güneşin özellikleri bunda gözükür mü? İşte canlılarda da Allah Azze ve Celle'nin subuti sıfatları ve isimleri gözüküyor ya. Bakın Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatları var.
kendisine özgü. Bir de subuti sıfatları var. Mahlukata da numune şeklinde koymuş. Mesela ben diyorum ki ya bende canlılık emaresi var, hayat var. Ya o zaman bana verenin hay ve diri olması lazım. Bak ne oldu? Hayat Allah'ın subuti sıfatı mı? Evet. Nasıl anladım? Kendimde anladım. Tam onu diyor Üstad Hazretleri. Güneşin belli başlı özellikleri o bir damla suyun üstüne geçer mi? Geçer değil mi? Kendi kabiliyeti ölçüsünde ısısını alır, ışığını alır, rengini alır. Aynen öyle. Biz de kendi kabiliyetimiz ölçüsünde Allah Azze ve Celle'nin isimlerine aynedarlık ediyoruz ya. Şimdi bakıyorsun mesela şu an konuşuyoruz bir şeyler. Bu konuştuklarımız ilim nevinden değil mi? Diyorsun ki ya ben bunları toparlıyorum. Böyle ilmi bir şeyler konuşuyoruz ama ya bu ilim yeteneği nereden geldi bana diyorsun. Sonra diyorsun ki demek ki bana veren de külli ilim olması lazım. Bizdeki cüz'i ilim. Bak nasıl anladık? Kendimi referans olarak aldım. Demek ki hayat insana verilmesinde en büyük sebeplerden bir tanesi de referans alabilecek. Allah Azze ve Celle'nin esmasını tanımak için, subuti sıfatlarını tanımak için referans alabilecek en kaliteli argüman insan. Bakın burada da onu dedi. Buyurun devam edelim. Öyle de her bir zihayatta kainatı ihata eden esma ve sıfat-ı ilahiyenin cilveleri beraber onda tecelli ediyor. Cümle anlaşıldı mı? Her bir ziyayatta Allah'ın esmaları tecelli ediyor. Bizde mesela evet. Bu noktayı nazardan hayat, kainatı rububiyet ve icat cihetinde inkısam ve tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne, belki iştiraki ve tecezzisi imkan haricinde bulunan bir külli hükmüne getirir. Şunu ufak bir parçada anlatayım. Cüz, kül, cüzi, külli. Şurada cüz, kül var. Şurada havada da cüzi külli var. Cüz ve külü genel manada söyleyeyim aklımızda kalsın diye somut kodlayacağız. Cüzi ile külli nerede duruyor? Havada. O zaman soyut kodlayacağız. Ben benim vücuduma kül dersem somut mu? Somut. Şu parmağıma ne derim? Cüz derim. Koparsam bir parça gider mi? Gider. Bakın külle cüz arasında şöyle bir ilişki var. Kopardığında parça eksilir. Gelelim cüzi, külli kavramlarına. Onlar neydi? Soyuttu. Şimdi bakın somut olanda parça kesilince bütünden eksiliyor muydu? Soyut olandan parça kesilince bütünden eksilmez. Şimdi biz bizim irademize cüz irade mi diyoruz, cüz'i irade mi diyoruz? Cüz'i irade diyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın külli iradesi var, kullarına da cüz'i irade vermiş. Ama o cüz'i iradeleri verince kendi külli iradesi eksilmemiş. Şimdi biz bizim ilmimize cüz mü diyelim, cüz'i ilim mi diyelim? Cüz'i ilim diyoruz. Niye öyle diyoruz biliyor musunuz? Çünkü Allah'ta külli ilim var, bize de cüz'i ilim vermiş. Peki bizim ilmimizi verince haşa kendi ilmi eksilmiş mi? O yüzden külli diye nitelendiriyoruz. Kendi ilmimizi de cüz'i diye nitelendiriyoruz. Bu kavramlar anlaşıldıysa son vuruşu yapacağım. Bakın cümleye çok dikkat edin. Bu noktayı nazardan hayat, kainatı. Bakın hayat kainatı bir şey yapacak. Kainat normalde maddedir. O zaman İsmail benim cüz ve kül demem lazımdır. Kainattan ağacı söksem eksilir mi? Eksilir. O zaman kainat kül, ağaca cüz demem lazım normal standartlarda. Ama hayat kainatın içine girince tecezzi kabul etmez, parçalanma ve bölünme kabul etmez bir bağlantı aralarında kulduğundan dolayı bir külli hükmüne getirir diye cümleyi bitiriyor. Manaya bakar mısınız? Normalde maddi olan, kül olan kainat içine hayat girince birbirine merbut yani bağlantılı hale geçtiğinden kopmaz. Tecezzi kabul etmez bir hal alıyor ve kül demiyoruz ondan sonra külli diyoruz. Kopmaz ne demek biliyor musunuz? Şu aşağıdaki limon ağacı var ya, arkadaş ben onu kainatsız yaratıp yetiştireceğim diyebilir mi biri? Diyemez. Koptu mu? Kopmadı. Ne hükmüne geçti? Külli hükmüne. Arkadaş benim çocuk var ya, haşa Allah'ın yasaları haricinde ben o çocuğu yetiştirebilirim yine. Olur mu? Olmaz. Çocuğu koparabildin mi kainattan? Bir arıyı koparabildin mi? Bir tek karbon atomunu kainattan koparıp bağımsız bir şekilde devam ettirebildin mi? Kainat ne hükmüne geçti? Külli. Normal şartlarda maddi olduğu için kül olan kainatı külli hükmüne getiren nedir Alperen? Hayat. Mükemmel.
Bakın hayatta tevhid mührü var. Şu manayı görüyor musun? Devam edelim mi? Evet, seni yaratan, bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu bilbedahe senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyeti insaniye birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Bu cümleleri de az önce söylediklerimize vurabilirseniz çok güzel manalar açılır. Her birine girmeyelim çünkü çok derslerde işledik. Buyurun devam edelim. Hem hayat vasıtasıyla eczayı kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise nev'i hükmüne geçer. Sikke-i ehadiyeti mecmuunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikke-i ehadiyeti ve hatem-i samediyeti göstererek şirk ve iştiraki her cihetle tard eder. Kainatın tamamını okusan en ufak atomda bile ya kopmaz işte Allah'ın elinde devam ediyor diye sürekli inansan. O inancın pekişse bu iman dersleriyle gözünün önündeki perdeler kalksa, o sapasağlam inancı elinde tutsan, bir gün başına çok üzüleceğin bir hadise geldiğinde ya o atomu elinde tutan Allah benim bu kötü olay yaşadığım insanı da elinde tutuyor. Demek başıma gelenlerden onun haberi var. Madem onun haberi var ben kime darılıyorum diyebileceksin. Şu okuduğumuz derslerde beşerin saadet anahtarı saklı. İnsanlık neden sabredemiyor? Neden üzülüyor? Çünkü mevcudatın üzerindeki insana huzur veren o tevhid mühürlerini okuyamıyor. Şu derslerin altında ruhun saadeti saklı. O cihetle dinleyelim. Buyurun. Hem hayatta sanat-ı Rabbaniye'nin öyle fevkalade harika mucizeleri var ki bütün kainatı halk edemeyen bir zat, bir kudret, en küçük bir hayatı halk edemez. Bunu da bence oturttuk. Evet. Evet, bir nohut tanesinde bütün Kur'an'ı yazar gibi çamın gayet küçük bir tohumunda koca çam ağacının fihristesini ve mukadderatını yazan kalem elbette semavatı yıldızlarla yazan kalem olabilir. Çünkü arasında alaka var. Çam ağacıyla semavattaki yıldızın arasında alaka var mı? Var. O yıldız yörüngeden sapsa o çam ağacı da vazifesini göremeyecek. Demek ki aralarında bir bağlantı var. Birbirlerine merbutlar yani. Şimdi bakın bizim Halis çok güzel yumurtalı çiğ köfte yapar. Urfalı olması hasebiyle. Şimdi bu çiğ köftenin maddesi belli mi? Belli ya. 4 tane maddesi var. Bulgur, salça, isot, sini. Et de koymuyor. Yumurta kırıyor üstüne. 4-5 tane maddesi var. Şimdi burada Halis'ten birileri görse, bir kez denese, 2 kez denese ya bunun zaten nasıl olduğu belli der. Hadi biraz da heves yaparsa o da yoğurabilir değil mi? Balın maddesi belli mi? Belli değil mi? Hadi yoğursana. Olmuyor değil mi? Hadi balı da deneyelim öyle. Ya bir arı ya. Akılsız, şuursuz arı. Benim kadar okula gitmemiş. Benim kadar insanla diyalogda bulunmamış. Benim kadar kitap okumamış bir arı. Hadi çiğ köfteyi yoğuran insan. Şu balın da neyden olduğu belli. Hadi onu da yoğur dediğinde niye yoğuramıyoruz biliyor musunuz? O balı arının eliyle veriyor. Ama balın ve arının arkasında bütün kainat var. Aralarındaki alakayı bahsediyorum. Yani baktığında bal ne biliyor musunuz? Kainattan süzülen bir şey. Bal var, kovan var. Kovanın arkasında bahar var. Baharın arkasında dünya var. Dünyanın arkasında gezegenler var. Onun arkasında kainat var. Şimdi bir balı verebilmek için ne lazım biliyor musun? Kainat lazım. Demek ki malzeme listesini biz eksik okuyoruz. Çiğ köftedeki malzeme listesini okuduk. 4 tane olay var. Baldaki malzeme listesini biz eksik okuyoruz. Zannediyoruz ki sadece arı lazım. Hayır, bütün kainatın doğru çalışması lazım. O zaman insan şunu anlıyor. Bu arının işi değil, Allah'ın işi. Şimdi bakın Allah Azze ve Celle samandan süt yaratıyor ya. Çok ilginç bir hadise ya. Saman. Saman ya. Yani versek yemeyiz ama içiyoruz. Çünkü süte dönüşüyor. O samanın arkasına baktığında inek çıkıyor. İneğin arkasına baktığında bahar çıkıyor. Baharın arkasında dünya, dünyanın arkasında gezegen, gezegenin arkasında kainat çıkıyor. Bir süt ya. Basit bir sütü inek yapıyor da ben niye yapamıyorum dediğiniz oluyor mu? Çünkü arkasında kainat var, kainat. Birbirinden alakalı. Neyle alakalı? Hayat ile o bağlantı kurulmuş. Hayat en basit elde ettiğimiz şeylerin var olabilmesi için bütün kainatın gerekli olduğunu bize gösteren en büyük delildir. Muazzam bir şey. Bizim basit gibi gördüğümüz her nimet, şu cümleyi unutmamamız lazım, kainattan süzülüyor. Bal için kainat lazım mı? O zaman bal kainattan süzülüyor. Süt için kainat lazım mı?
O zaman süt kainattan süzülüyor. Fabrikalarda öyle olmuyor mu ya? Bir fabrika ne üretsin? Şu bardağı üretecek olsa. Bizim adını bilmediğimiz tonla makine çalışıyor. Boya makinesinden kalıp makinesine kadar. Ben bu bardağı fabrikanın bir aletine verebilir miyim? Hayır. Sor bana, bu fabrikadaki hangi makine bu bardağı yaptı? Bu bardak o fabrikadan süzüldü derim sana. Çünkü bütün makineler ortak çalıştı. Bal içinde öyle oldu mu? Süt içinde öyle oldu mu? Demek ki bir bal, bir süt bütün kainattan süzülüp geliyor. Ve insanları aciz bırakıyor. Bakın, sütün teziyle insanlar profesör oluyor. Doğru mu? Ama laboratuvara girdiğinde yapabiliyor mu sütü? Yapamıyor. Şimdi bu inekte şuur olsa, yani ineğin kendi verse bu sütü, şunu demez mi? Ya benim sütümün yazısıyla sen profesör oluyorsan ben sütü yapan olarak ordinaryüs olmam lazım. Baş profesör olmam lazım deyip kürsü istemez mi? Demek ki sütü yapan bu inek olamaz. Olsa sen bunun teziyle profesör olmuşsun. Adam sütü yapıyor ya. Demesi lazım ki ya ben baş profesör olmam lazım demesi lazım. Öyle değil mi? Allah Allah. Ama para bile istemiyor. Aradan 3-5 yıl geçiyor. Canın sıkılıyor. Kesip bir de pastırma yapıyorsun. Kayseriler burada mı Akif? Bir de kesip pastırma yapıyorsunuz. Gariban sesini de çıkarmıyor size. Ya bu kadar aciz bir şeyden bu kadar muciznüma bir şey çıkamaz ya. Devam edelim. Evet, bir arının küçük kafasında kainat bahçesindeki çiçekleri tanıyacak ve ekser envaıyla münasebettar olacak ve bal gibi bir hediye-i rahmeti getirecek ve dünyaya geldiği günde şerait-i hayatı bilecek. Bakın, dünyaya geldiği gün ha. Dünyaya geldiği gün hayatı biliyor. Senin Ömer kaç yaşında? Ekmek almaya gönderebiliyor musun? Bak 5 yaşında çocuğu ekmek almaya gönderemiyoruz. Arı dünyaya geldiği günde ne yapması gerektiğini biliyor. Geldiği gün bir günlük mesafeye gidiyor, bal topluyor, bir günlük mesafeden geri dönüyor. Yani böyle kendisi içinde nasıl yazılmışsa o şekilde hareket ediyor. Muazzam bir kabiliyet, evet. Bir kabiliyeti, bir cihazı derc eden zat elbette bütün kainatın halıkı olabilir. Bakın ayette öyle diyor değil mi? Arıya vahyettik diyor. Şimdi sen ayeti okuduğunda diyorsun ki acaba arıya vahyetmek ne demek? Şimdi o kainattan arının mücessem, cisimleşmiş delilini arıyor gözler değil mi? Ayette okudun, satırda okudun. Bir de diyorsun ki kainattaki bu ayete bakayım diyorsun. Arıyı bir seyrediyorsun. Arıya vahyetmek ne demek? Bu derste anlıyorsun işte. Muazzam. Devam edelim. Elhasıl hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikke-i tevhiddir ve her bir ziruh dahi hayat noktasında bir sikke-i ehadiyettir ve hayatın her bir ferdinde bulunan nakş-ı sanat bir mührü samediyettir ve zihayatların adedince bu kainat mektubunu Zat-ı Hayyu Kayyum ve Vahid-i Ehad namına hayatlarıyla imza ediyorlar ve o mektupta tevhid mühürleri ve ehadiyet hatemleri ve samediyet sikkeleridirler. Öyle de hayat gibi her bir zihayat dahi bu kitab-ı kainatta birer mührü vahdaniyet olduğu gibi her birinin yüzünde ve simasında birer hatem-i ehadiyet konulmuştur. Hem nasıl ki hayat cüz'iyatı adedince ve zihayat efradı sayısınca Zat-ı Hayyu Kayyum'un vahdetine şehadet eden imzalar ve mühürlerdir. Öyle de ihya ve diriltmek fiili dahi efradı adedince tevhide imza basıyor. Mesela ihyanın bir ferdi olan İhya-i Arz, güneş gibi parlak bir şahidi tevhiddir. Çünkü baharda zeminin dirilmesinde ve ihyasında 300 bin envaın ve her nev'in hadsiz efradı beraber birbiri içinde noksansız, kusursuz, mükemmel, muntazam ihya edilir ve dirilirler. Evet, böyle bir tek fiile hadsiz muntazam fiilleri yapan elbette bütün mahlukatın halıkıdır ve bütün zihayatları ihya eden Hayyu Kayyum'dur ve rububiyetinde iştirakı mümkün olmayan bir vahid-i ahaddir. Şimdilik hayatın hassalarından bu kadar az ve muhtasar yazıldı. Bakın bunlar özetmiş bu arada. Evet. Başka hassaların beyanı ve tafsilatını Risale-i Nur'a ve başka zamana havale ediyoruz. Evet. Bir de hatime kısmı var. Şimdi bu hatime bölümünde ismi azam diye bir sır saklı. Allah Allah, muazzam bir şey ya. İsmi azam. Ama bu ismi azamı Allah Azze ve Celle sır olarak bırakmış. Yani
şimdiye kadar gelmiş büyüklerin her birisi bana göre şu 2 isim ismi azam, bana göre bu 6 isim ismi azam, bana göre şu 3 isim ismi azam diye birbirlerinden farklı görmüşler. Peki bunun sebebi, hikmeti nedir? Şimdi Allah Azze ve Celle kıymetli şeyleri gizli bırakıyor ki emsali olan diğerlerinden de kıymet arasınlar diye. Mesela Cuma gününde dakikayı icabet diye duaların geri çevrilmediği bir an var. Hangi dakika o? Bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Emsali olan dakikalardan da aranıp onlara da kıymet versinler diye. Bakın sırra bakın. Ramazan'da içine saklanmış 1'e 30 bin veren Kadir Gecesi var. Kesin %100 bilgiyle hangi gün olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ekseriyetle genel itibariyle Ramazan'ın içerisinde veyahut son 10 gününün içerisinde arıyoruz. Neden böyle oluyor? Kadir günü gibi emsali olan günler de aynı kıymeti kazansın diye. İnsanlarda Allah Azze ve Celle'nin veli kulları gizli midir? Gizlidir. İşaret edebilir miyiz? Bak bu kadar adam vardır, bu kadar böyle nüfus memuru gibi bu değil diye. Diyemeyiz. Niye gizlidir? Çünkü Allah'ın diğer kullarına da Allah'ın dostları gibi davransınlar diye. İnce sırlar var burada. Çünkü bir insan her geceyi Kadir bilse, her kapıya geleni Hızır bilse Allah onu elbet Kadir Gecesini de yaşatır, Hızır ile de karşılaştırır. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin isimleri içerisinde ismi azam da böyle saklanmıştır. Amaç neymiş? Diğer isimlerinde de aynı kıymet ve aynı hürmet sağlanabilsin diye. Şimdi o yüzden ismi azamı nice büyükler birbirlerinden farklı tespit etmişler. Onun Üstad Hazretleri birazdan örneklerini veriyor. Her insana göre ismi azam farklı olabilir. Özellikle şöyle bir şey de olabilir. Kimde hangi isim fazlaca tecelli etmişse o kişiye göre o ismi azam olabilir. Bir örnek verelim, açıklayalım. Risale-i Nur'da Hafız Halit abi var. Üstad Hazretleri için o Nur ismine mazhardır diyor. Yani onun şahsının mazhar olduğu, hizmete değil, şahsına bakan yanıyla ona göre ismi azam Nur ismidir diyor. Ve şöyle betimlemeler var Üstad Hazretleri ile ilgili. Dikkat edin, Üstad Hazretleri'nin kariyesi Nurs köyü. Validesi Nuriye. Bakın çok ilginç tevafuklar değil mi? Kadiri Üstadı Nurettin. Nakşide Üstadı Seyyid Nur Muhammed. Kur'an Üstadı Hafız Nuri. Bakın tevafuklara. Hizmette hususi Üstadı Zinnureyn. Fikrini ve kalbini tenvir eden Sure-i Nur. Genellikle Risale-i Nur'daki örnekleri Nur isminin azami tecelligahı olan güneş. Bak o da Nur'a bakıyor. Müellifi olduğu eser Risale-i Nur. Şimdi bu kadar tevafuku üst üste bakınca gerçekten de Nur ismine bir mazhariyeti insan görüyor. Şimdi Üstad Hazretleri bu ismi azamın çok ince bir ayrıntılı detayını açıklıyor. Buyurun birlikte okuyalım. Hatime. İsmi azam herkes için bir olmaz. Belki ayrı ayrı oluyor. Şimdi ismi azamda ne var biliyor musunuz? Cem-i Esma-i Cem demiştik, hatırlar mısınız? Değil mi? İsmi azamda şöyle bir incelik daha var. Yani hem diğer isimleri tazammun ediyor hem de şöyle bir olay var. Mesela umarım betimlememizde bir sıkıntı olmaz. Allah Azze ve Celle'nin Mülevvin ismi. Ne demek Mülevvin? Boyayan. Mülevvin ismini dünyadan çektiğinizde dünya devam edebilir. Ama azam dediğimiz kolon hükmündeki ismi çektiğinizde bütün düzen bozulur. İşte onu tespit ettiklerine de kimi zaman ismi azam demişler. Yani o çekildiğinde diğer şey devam etmiyor. O yüzden de o isme Cem-i Esma-i Cem demişler. Yani bütün esmaların cemi onda saklı demişler. Şimdi o neden başkalarında farklılık oluşturmuş? Şöyle bir örnekleyelim. Şimdi ben desem ki ya Yunus bana aşağıdan bir meyve getir desem. Hangi meyveyi getirirsin? Kamkat getirirsin. Sana Samet meyve getir desem elma. Cihat sana meyve getir desem muz. Bak şimdi adı meyve ama herkesten farklı bir tecellisi var. Şimdi adı Esma ama herkesin anladığı farklı oluyor birbirinden. O yüzden her birine açılan da farklı olmuş. Bir alemin dünyasında Allah'ın hangi ismi kemal-i şaşa ile kendisini gösterse ona ismi azam demişler. Bakalım hangilerine hangi isimler açılmış, buyurun bakalım. Mesela İmam Ali radıyallahu anh'ın hakkında Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adıl, Kuddüs 6 isimdir. Demek ki bizim derslerini yaptığımız isimler İmam Ali'ye açılan isimler değil mi? Keremallahu veçhe. Evet.
Ve İmam-ı Azam'ın ismi azamı Hakem, Adl 2 isimdir. Numan bin Sabit, İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bak ona da bu 2 isim açılmış. Evet. Ve Gavs-ı Azam'ın ismi azamı Ya Hay'dır. Şu an dersini yaptığımızda Gavs-ı Azam'a açılmış. Evet. Ve İmam-ı Rabbani'nin ismi azamı Kayyum ve hakeza. Pek çok zatlar daha başka isimleri ismi azam görmüşlerdir. Bu 5. nükte ismi hay hakkında olduğu münasebetiyle hem teberrük, hem şahit, hem delil, hem kutsi bir hüccet, hem kendimize bir dua, hem bu risaleye bir hüsnü hatime olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Cevşenül Kebir namındaki münacat-ı azamında marifetullah'ta gayet yüksek ve gayet cami dereceyi marifetini göstererek böyle demiştir. Biz de hayalen o zamana gidip Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dediğine amin diyerek aynı münacatı kendimiz de söylüyor gibi Sada-i Muhammedi aleyhissalatu vesselam ile deriz. Ya hayyu kable külli hay, ya hayyu ba'de külli hay, ya hayyüllezî la yuşbihühü şey, ya hayyüllezî leyse kemislihi hay, ya hayyüllezî la yüşârikühü hay, ya hayyüllezî la yehtâcük ilâ hay, ya hayyüllezî yumîtü külle hay, ya hayyüllezî yerzuku külle hay, ya hayyüllezî la yuhyil mevtâ, ya hayyüllezî la yemût. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar. Amin. Evet. Allah bu dersleri rivayet edip riayet etmeyenlerden eylemesin. İnşallah kalbimize nakşetsin. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela.